Herkese selamlar. Yine bir karavan yapma videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi çok hızlıca daha önce ne yapmıştık ondan bahsedeceğim. En son karavanın yalıtımını bitirmiştik ve o aşamadan devam ediyoruz şu anda. Yalıtımda neler kullandık, nasıl yaptık yalıtımı hemen şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Yani büyük ihtimalle oradaki bir yerdeki videodan. Bugün de karavanı, ya aslında şöyle bir şey var, belki de biraz daha bilgi vermek lazım. Biz evimizi boşalttık, o yüzden uzunca bir süre bir şey yapamadık. Karavanla sadece gezmek değil, karavanda yaşamak istiyoruz. O yüzden evimizdeki eşyalardan kurtulduk. Bir kısmını verdik, bir kısmını sattık. O aşamayı artık tamamladık. Oradan kurtulduk. Evet. Ve karavanı bitirene kadar da ailelerimizle yaşayacağız. O yüzden şimdi ev gibi bir külfetimiz kalmadığı için hızlıca karavanı yapmaya başlayacağız tekrar. İlk aşamada yapacağımız şey bu şeylerin üzerine, yalıtım malzemelerinin üzerine bizofol dediğimiz bir malzemeyle kapatmak olacak. Yani cam yünlerinin tamamen aşağıda kalmasını istiyoruz. Arkasından yer döşememizi yapacağız. Az sonra anlatacağım onu da nasıl yapacağımızı. Bu videoda da onu izleyeceksiniz. Daha sonra bir koltuk yaptırdık kendimize. Onunla ilgili ayrıntıları da sonraki videolarda anlatacağız. Her şeyi sonraki videolarda anlatırız diyorum ama yapacak bir şey yok. Arkasından koltuğumuzu sabitleyeceğiz ve artık kaplamaya hazır hale gelecek araba. Neyi unuttun? Neyi unuttum? Elektriği unuttun. Elektriği unuttum. Elektrikten çok korkuyoruz ve kaçıyoruz. O yüzden elektriği unutmak işimize geliyor galiba. Evet, aslında elektrik sistemiyle ilgili bütün ihtiyacımız olan ekipmanları, malzemeleri aldık. İşte güneş paneli, solar kontrol paneli, işte sigorta kutusu, Kablolar falan. her şeyi aldık ama kablolarla Kablolarda ilgili bir sıkıntımız var. Çünkü elektrikçilere gidip biz yapmak istediğimiz şeyi anlatıp ihtiyacımız olan kabloyu istediğimizde genelde düz elektrikçi mantığıyla bakıyorlar ve çok da fazla bizim taleplerimizi karşılayamıyorlar. Çünkü çok fazla detay var işin içinde. İşte kablonun kalınlığı, elastikiyeti, uzunluğu, işte akım gücü vesaire bir sürü detay var işin içinde. Arabada kullanacağımız için bu detaylara önem vermemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz arabada hani araba hareket halinde olan bir şey, titreşimi olan bir şey, sallanan bir şey ve küçük bir alan. Dolayısıyla kablolarla ilgili şu anda biraz eksiğimiz var. En yakın zamanda onları da tamamlayacağız. Evet, şimdi bizofolle kaplayacağız bütün her yeri. Cam yünüyle ilgili de bu arada çok soru geliyor. Biz yalıtım malzemesi olarak elastomerik kauçuk sünger ve cam yünü kullandık. Kanser olacaksın. Evet, bunu çok sık duyuyoruz. Ama cam yününü satın aldığımız firmayla yaptığımız görüşmelerin sonunda aslında öyle de bir şey olmadığını gördük. Yani cam yünün en büyük zararı aslında uygulanırken kullandığımız ekipmanlar ki biz çok ağzımızı, yüzümüzü, her tarafımızı kapatarak uyguladık. O yüzden onunla ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Onunla ilgili de daha detaylı bir video gelecek. Hani kafalardaki soru işaretlerine cevap verelim istedik bunun için. Evet. Şimdi bu videoda parkelerimizi aldık. Parkelerimizi döşemeye başlayacağız ve etrafı bizofolle kapatacağız. Parkelerimizi de farklı bir malzemeden seçtik. Bunlar işte hiç küf yapmıyor, ne bileyim yanmıyor. Hafif değiller çok. Isıya ve neme karşı Isıya neme karşı dayanıklılar. dayanıklılar, aynen. İlk başta ahşap laminat almıştık. Ondan sonra öğrendik ki aslında bu kullandığımız malzeme ahşap olmayan bir malzeme. Ama daha sağlıklı bir malzeme, daha uzun ömürlü bir malzeme. Dolayısıyla onu değiştirip sonra buna geçtik. Biz de bakalım göreceğiz nasıl olduğunu. Uygulanması da son derece kolay. Yani düz zeminde çok kolay oldu. Arabanın içinde nasıl olacak onu da hep beraber deneyimleyeceğiz. Bu arada karavanla ilgili planımız da dediğim gibi karavanda yaşamak. Artık ilerleyen safhalarda şeyi göreceğiz. Yani karavan bu arabada en azından nasıl yaşanıyor? Yaşam alanı bize yetiyor mu? Zorluk yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Bunların hepsi bizim de deneyimleyeceğimiz şeyler olacak. O yüzden şu an bununla ilgili çok fazla fikir olabilir. Bizim de birçok fikrimiz var ama hepsi ancak yaşandığında bir anlam ifade edecek. Evet, kesinlikle. Yani şunun zannedilmemesi lazım. Biz hani evi kapattık, ev konforunu aradığımız bir yer yaratmaya çalışmıyoruz. Biz yolda olduğumuz için, yani yolda olacağımız için yolda maksimum konforu nasıl sağlayabiliriz? Bunun üzerine odaklanıyoruz. Yoksa işte nasıl çamaşır makinemiz yok, nasıl televizyonumuz yok, işte nasıl içinde ayakta duracağız, işte duş nasıl alacağız gibi soruların cevaplarını çok da fazla düşünmüyoruz. Bunlar yolda olduğumuz zaman bir şekilde halledilen konular. Dediğim gibi hani sabit yerleşik hayatta ev konforunda aradığımız şeyleri veya beklediğimiz şeyleri bunda hiçbir zaman aramıyoruz. Bunu da
belirtmiş olalım buradan. Evet, bu basın açıklamasından sonra. Şimdi dediğim gibi elektrik aşaması ile ilgili her şeyi zaten anlatacağız onu yaparken. Güneş panelinin kurulumuyla ilgili olan her şeyi anlatacağız. Yatağı ayrıca özellikle göstereceğiz. Ama bu videoda parkelerimizi döşeyeceğiz. O zaman şunu da ekleyeyim. Biz her aşamayı, yani karavanla ilgili yaptığımız bütün değişiklikleri ve kullandığımız malzemeleri, bunların maliyetlerini nasıl uyguladığımızı hepsini hem bu YouTube kanalında hem de melkeontheroad.com adresinde anlatıyoruz. Yine bu parkelerin özelliklerini de merak ediyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. O zaman hadi hemen başlayalım. Başlayalım. Hadi. En çok zorlayan kısma geldik. Burada bizim koltuklarımızın takılı olması gereken yerler var. Bunları muayeneden muayeneye kullanmamız lazım. O yüzden bunları saklıyoruz, yani burada duruyorlar. Şimdi parkelerimizi yaparken şuradakileri dümdüz yaptık. Her şey yolunda. Ama buradakilerde o şeylerin olduğu, koltukların takılacağı yerlerin olduğu kısımları açık bırakmamız lazım. Ve ölçü alma konusunda çok bilgili olduğumuzu söyleyemeyiz. Öyle değil mi Selçuk? Evet ve olmadı. Olmadı. Olmadı mı? Bakalım ne kadar fark olmuş. Evet. Gerçekten hakikaten de olmamış. Bir parkeyi heba ettik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Normalde aslında ölçüsünü almıştık buranın. Bu işte 8'e bilmem kaç çıktı. Ama bizim burada kestiğimiz şey 8,5-9 arasında bir şey. Şimdi buna göre ölçü alacağız bundan. Böylece elimizde bir tane kalıbımız olmuş olacak. En azından hata yaptık ama çok da toparlayabildiğimiz bir noktadayız. Buna göre kalıbını aldıktan sonra diğerlerini kesmek daha kolay olacak. Şimdi 8,5 falan. Bu kaç? Baksana bu 7,5'muş ki zaten. Kim 8,5 diye ölçtü bunu? Belki 14. Ben ölçtüm, tamam. Kabul ediyorum. Tamam, o zaman bunu ona göre keselim. Ben suçumu kabul etmeye çok hazırdım oysa ki. Ne fark eder ki kimin yaptığı? Sonuçta bu böyle bir şey oldu yani. Ben yaptım. Şöyle yaptık. Boyutu var, doğru mu? Ha, bu da biraz büyük. Neden böyle ölçtük acaba? Bu kaç? 15 falan ya. 15'i bir geçe gibi bir şey. Tamam. Şunu şöyle alıyorum. Tamamdır. Hadi gel bunu yapalım. Şimdi az önce yanlış kestiğimiz şeyden, parkeden şöyle bir kalıp çıkarttık. Artık bütün oyuntularımıza uygun bir kalıbımız var. Selçuk'un daha yani bir planı var bununla ilgili. Ne yapacağız Selçuk? Şablon çıkaracağız. Yani şablonumuzun, daha doğrusu parkemizin üzerinde nerede bulunduğunu belirleyeceğiz. Sence tam olarak oturacak mı? Harika oturacak hem de, sen ne diyorsun? Biraz bağırarak konuşmak isteyebilirsin. Harika olacak, harika. Hadi bakalım. Evet, şimdi daha güzel bir kalıp kestik ve o kalıbı deneyeceğiz. Bakalım bu sefer olacak mı? Dur. Tamam, oldu gibi. Evet, bu sefer daha iyi oldu. Voilà.
şimdi parkelerimizin ölçülerini aldık. Hepsi bu arabanın arkasına göre. Şimdi de parkeleri birbirine yapıştırıyoruz. Bu arada biz parkeleri döşerken ufacık bir hata yaptık. Normalde tabii hiç parke döşeme gibi bir tecrübemiz yok. Nedense bunu yapanlar da bize söylemediler. Herhalde böyle çok basit bir şey olduğunu düşündüler. Parkeleri burada böyle yan yana olacak şekilde yaptık ama normalde asimetrik yapmamız gerekiyordu. Yani böyle iki tane parkeyi böyle koyup diğerini ikisinin ortasına gelecek şekilde yapmalıydık. Onu yapmadık. Aslında yapabilirdik ama bütün parkelerin ölçüsünü çoktan aldığımız için... Elimizde de parke kalmadığı için. Evet ve elimizde de parke kalmadığı için bir daha ona girmedik. Elimizdekinin en iyisi bu, böyle devam ediyoruz. Videoyu unuttum. Herkese selamlar. Şimdi başlamadan önce videoya çok ufak bir şey söyleyeceğim. Mikrofonumuz bozuldu. Mikrofon bozulduğu için telefonun mikrofonunu bu şekilde kullanıyoruz. Evet, bir önceki kayıtta da prodüksiyon ekibinin mikrofonunu kullandığımız için ses aşırı kaliteli. Biz kendi mikrofonumuzu da kullanamadığımız gibi şu anda telefonla kayıt yapıyoruz. Ses nasıl çıkacak hiçbir fikrimiz yok o yüzden. O yüzden lütfen ses çok kötü yazmayın. Ses çok kötü olabilir. Biz de bunun bilincindeyiz. En kısa zamanda yeni bir mikrofonla yayın hayatımıza devam edeceğimiz konusunda sizi temin ederim. Ama bugün parkeleri nasıl bitirdiğimizden bahsedeceğim. 4 günde bitirdik parkeleri. Bence ilk bahsetmemiz gereken şey bu. Parke yapmak sandığımızdan daha zor oldu. Her videoya böyle başlıyoruz yalnız. Yalıtım yapmak sandığımızdan daha zor oldu. Parke yapmak da sandığımızdan zor oldu. Arkadaşlar her şey sandığınızdan muhtemelen daha zor oluyor. Özellikle eli bu işe yatkın olmayanlar için büyük ihtimalle öyle. Çünkü biz hayatımızda daha önce hiç parke döşemedik. Daha önce hiç yalıtım yapmamıştık. Her ne kadar araştırsak da, her ne kadar doğrusunu öğrenmeye çalışsak da uygulama kısmı gelince mutlaka bir maraz çıkıyor. Ama 4 günün sonunda istediğimiz gibi oldu parkelerimiz. Bizi en çok zorlayan şey devamlı ölçü almak zorunda oluşumuzdu. Çünkü arabanın orijinal koltuğunun geleceği yerlerdeki o takma yerlerini açıkta bırakmak zorundaydık. Çünkü muayeneden muayeneye koltuğumuzu takmak durumundayız. Oraların ölçülerini almak hakikaten zordu ve devamlı parkeler kaydı, bir şeyler oldu falan derken birkaç tane parkeyi de heba etmek zorunda kaldık. Ama netice olarak içimize sinen bir şey çıktı. Kesinlikle. Bence çok şık ve cuk oturdu. Evet, cuk oturdu. Cuk oturttuk daha doğrusu. Kendisi oturmadı benim da. en çok keyif aldığım yerler kenarlar ve köşeler oldu aslında. Zor ama kalıp almak ve ona uygun bir şeyler kesmek, sonra o kestiğin şeyin cuk diye oturuşunu görmek çok keyifliydi gerçekten. Değil mi? Yap boz yapmak gibi. Evet, yap boz yapmak gibi. Daha zoru sadece. Bozmadan yapmak tabii burada daha önemli. Evet. Parkeleri döşerken şöyle bir hata yaptık. Normalde parkeleri bir tutar mısın? Bir elimle göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle parke daha önce döşemiş olanlar veya bir şekilde bununla alakalı olanlar bilir. Mesela 2 tane parkeyi böyle koyduktan sonra diğerini tam ortalarına gelecek şekilde koymalıydık. Yani asimetrik olmalıydı. Ama biz bir sırayı düz yaptık. Altındaki bir sırayı düz yaptık. O bir hata. Hem hareket etmeleri açısından bir hata. Yani o şekilde asimetrik yaptığınızda daha az hareket etme ihtimali oluyor. Hem de kesişim yerleri çok net belli oluyor böyle olunca. O açıdan bir hata diyebiliriz. Evrensel parke döşeme kurallarına göre. Evet, ama böyle de oluyor mu? Oluyor. Oldu. Yani bakalım ileride bize bir sıkıntı çıkaracak mı ya da hakikaten araları açılacak mı, onu zaman gösterecek. Ama şu an bu şekliyle içimize sindi. Görsel olarak da gayet güzel. Zaten bizim parkelerimizin çok büyük bir kısmı, neredeyse %90'ı şeyde kalacak. Eşyaların altında kalacak. Kedi geldi. Ne derdin var acaba senin? Severiz onu az sonra. Bağırınıp. Evet. Kullandığımız parkelerde normal laminat parke değildi. Yani ahşap değildi.
başka bir malzeme kullandık. Bu malzemeler doğa dostu malzemeler. Doğada çözünebiliyorlar. Aynı zamanda işte sudan etkilenmiyor, alev almıyor. Güneşten etkileniyor. Güneşten etkileniyor sadece. Güneşten de etkileniyor. Etkileniyor güneşten. Direkt güneşin geldiği yerlerden etkileniyor bu parke. Öyle mi? Hı, öyle. Ondan sonra... Ama direkt güneş gelmeyecek. Direkt güneş gelmeyecek. Evet, bizim için bir problem değil. Onu ev döşeyenler düşünsün. Evet. Yani detaylı şeylere, detaylı bilgilere profilimizdeki değil, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz zaten. Orada her şeyi yazdık. Parkelerin maliyeti ne kadar oldu o da yazıyor. Yaptığımız hatalar da ayrıntılarıyla yazıyor. Sonra bu söylemiştim ya, koltukların geleceği yerler, oraları nasıl ölçülerini aldık ve nasıl uyguladık, onları da ayrıntılarıyla, görsellerle açıkladım. Zaten videoda da vardı. İlk başta nasıl bilemedik bu ölçüleri alacağımız zaman, böyle almazsak böyle ama şöyle bir şey oldu. yanlış kestik falan. Onların başına geldik, şöyle oturduk. Şimdi nasıl alacağız bu ölçüleri diye. Bayağı bir düşündük. İlk aldığımız ölçü bayağı ama bence yanlıştı. sonra harika bir çözüm bulduk. Evet, sonra harika bir çözüm bulduk gerçekten. Videoda anlatmıştık bunu. Karton yapıştırarak. Hiç de teknik olmayan bir şeyle. Ama başka türlü yapılamazdı ki o zaten. Bilmiyorum, belki başka türlü daha pratik bir şeyi vardı. Bence belki. biz aşırı pratik bir yol bulduk. Olabilir. Birileri bana şey gönderdi. Böyle köşelere bir şey uygulamak istediğin zaman bir ölçü alma aleti varmış. Böyle evet. köşeye onu yapıştırıyorsun. Evet. O kendi blokları var. Oynuyor blokları. Ama o yüzyıllardır olan bir alet değil. O yeni çıkan bir Öyle alet. mi? Yani. Ben hiç parke düşemediğim için bilmiyorum. Bir de onun boyutu küçük, yani bize zaten gelmezdi. Evet. Türkiye'de yok ama galiba o aletten. Mutlaka var. AliExpress'ten bir yerden sipariş verirsin. Psst. Nereye gidiyorsun? Kedi buraya gel lütfen. Kedi. Psst, 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 psst. Evet, gel hadi. Gel. Evet. Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Şimdilik yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Şimdilik yok. Şimdi yapıştırıcı... Nerede yapıştırıcımız? Şurada. Kutusunu getir de ne olduğunu söyleyelim onu. Bu. Kullandığımız yapıştırıcı bu. Diyorlar. PVC-U sert PVC yapıştırıcısı. Rapid PVC Adhesive. Yüksek basınç dayanımı falan filan. Parkelerin derzlerinin arasına derz yoktu. Hani o birleşme yerlerine bundan sürdük. Çok ince bir hat şeklinde. Sonra parkeleri yerlerine oturttuk. Şimdi yaklaşık 12 saat kadar kuruması gerekiyor ve bizim üstünde oturmamamız bizim gerekiyor. üstünde aslında oturmamamız gerekiyor. O yüzden bu videoyu burada bitirelim mi artık? Evet, daha bitirelim. fazla oturmadan. Bundan sonraki aşamamız ne? Bizofol. Bizofol tamam ama asıl aşamamız... Bizofol yan aşama gibi mi? Evet, yan aşama gibi. Şu şeyleri normalde videoya başlarken söylemiştik. Bizofol kaplayacağız ve parke yapacağız diye, ama parke 4 gün sürünce bizofolü de yarın erteledik ve yarın bizofolü yapmadan önce bir elektrikçiyle görüşeceğiz. Çünkü kabloların bir kısmını kestik biz. İyi olmadı o. Şu an arabanın içindeki hiçbir ışık yanmıyor. Hayır, ama onları kesmeden çıkarmamız mümkün değildi. Evet, kesmeden çıkarmamız mümkün değildi ve kesmek zorundaydık, çıkarmak zorundaydık. Çünkü şu yukarıda şu gördüğünüz kablolar, görebiliyor musunuz emin değilim ama şu kablolar şu ortadan içeriye geliyordu ve bizim yalıtım malzememizi aşağıya çekiyordu. Yani onları çıkarmadan hiçbir iş yapamayacaktık. Bir elektrikçiyle görüşeceğiz. O kablolar ne kablosuydu ve nasıl tamir edebiliriz ya da nasıl başka bir yöntemle iyileştirebiliriz orayı. Galiba sadece sigorta panelinden onun sigorta bıçağını çıkartmamız yeterli olacak. Ama sigorta panel çünkü, bir derya gibi yani. Çünkü ona kısa devre yaptırıyor. Büyük onları kesmiş olmamız. Evet. Ya uçlarını tekrar açıkta bağlayacağız. Açıkta 2 tane uç var neticede. Tabii ya uçlarını bağlayacağız ya da sigortadan çıkartacağız ama en önde kullanacağımız işin sigortasını da bulmamız lazım. İşte onları biz sigorta panelinden bulamadığımız için, çünkü çok değişik, ben ilk defa gördüm o sigorta panelini. Bir elektrikçiyle konuşacağız o konuyu. Daha sonra bu arada elektrikçiyle konuşmak istememizin sebebi de ilk önce bizofor kapladığımızda artık buralara erişimimiz olmayacak. Çünkü bizim oralarda pratikte bir işimiz yok bu aşamadan sonra. Onu görüşelim de ondan sonra yapalım dedik ki bir sıkıntı çıkmasın. Hı-hı. Bir daha sökmek zorunda kalmıyor. Bu arada güneş panelinin kablosunu da geçirdik. En azından bunu yaptık yani. Bir ucu boşta, iki ucu da boşta olsa da. Evet, bunu ama sonraki aşama Selçuk. Evet. Yani işte bundan sonraki elektrik aşamasında, bu videodan sonra gelecek olan elektrik aşamasında hem elektrikleri, yani aküyü işte sağa sola nasıl bağladığımızı hem de güneş panelini nasıl taktığımızı göstereceğiz. O daha uzun bir video olacak. Ama bence elektrik videosuna sandığımızdan daha zor oldu diye başlamayalım. Çünkü sandığımızdan daha zor olduğunu ben biliyorum şu an. Selçuk kaç gündür elektrikle ilgili kafasını yemiş durumda. Ben daha çok uzak durup koyacağımız zaman bu nereye girecekti deme taraftarıyım. Evet. Çünkü daha az kafa yiyor. Standart
elektrik tesisatının dışında bir takım şeyler yapılması gerekiyor. Neyse onu sonra konuşuruz. Evet. Parke döşemesi ne kadar ilginizi çekti bilmiyorum ama bence çok keyifli bir şeydi. 4 gün boyunca hakikaten kendimizi geliştirdik epey başka konularda. Belki de hayatımız boyunca bir daha işimize yaramayacak konulardı ama olsun. Biz keyif aldık parkeyi yaparken. Yer yer üzüldük, yer yer gerildik. Ama neticede artık parkelerimiz hazır. Çok duygusal oldu. Parkeyle duygusal bir bağ kurdum. Parkeleri yaptık, sonra sarıldık. Oturup ağladık ya da. Evet. Sonraki elektrik aşamasında ve güneş paneli kurulumu aşamasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.